Evet, hepiniz hoş geldiniz Hazbun Otel'in takipçileri. Aradan geçen bir yılın ardından yine bizlerle. Biliyorsunuz bugün saat 10 civarlarında yani 29 Ekim'de Türkiye için özellikle Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını kutlarken aynı zamanda Hazbun Otel'in 2. sezonun sevinciyle uyanmış durumdayız. Ve ben de sizlere özellikle 1. bölümdeki ayrıntıların en incesine inerek sizlere bu bölümü açıklamak, incelemek ve ilk reaksiyonu vermek istiyorum. Eğer geçmişteki Hazbun Otel videolarımı izlemediysen ve izlemek istersen bu oynatma listesine ulaşabilirsin. Ve en önemlisi ise bazı hikayelere erişebilmek için yani anlayabilmek için mecburi olarak bu videolara bakman gerek. Ve daha fazla video için de beklemede kal diyerekten hemen videoya geçelim. Hazbun Otel'in ilk dakikalarına baktığımızda şu sahnede soyunma detayı dikkat çekmekte. Çünkü cehennem sakinlerinin müstehcen olaylar yaparak para kazandığı veya hayatlarını idam ettirdiğini bilmekteyiz. Bu aynı zamanda cehennemi V'ler olarak bilinen tehlikeli varlıkları besleyen bir olay olduğunu da bilmekteyiz. Bunun ne demek olduğunu birazdan sizlere söyleyeceğim ancak şimdilik bu kısmı birazcık bekletelim. Ve en önemlisi ise hepimizin hayran olduğu ve Hazbun Otel'i ayakta tutan kişi olarak bilinen ve biricik kahramanımız, daha doğrusu kötümüz Alistair. Kendisinin hala daha kırık bir asası var ve onu tamir etmiş gibi, daha doğrusu böyle yamalamış gibi bir şey. Ama maalesef ki düzgün çalışmıyor. Ve yine o büyük savaşın ardından yıkılan otelin yeniden inşasıyla beraber otel tıklım tıklım dolmuş durumda. Ama neden? Cehennemden kurtulmak için değil arkadaşlar, tamamıyla melekleri öldürebilmek için, o zevki tatabilmek için gelmişler. Yani buradaki misafirler kurtarılmak falan istemiyor, onlar katliam istiyorlar. Ve özellikle 4. dakikaya geldiğimizde arkadaşlar bizim biricik Sir Pentius'ımıza yapılan o ölüm anıtına bakıyoruz. Ve aşırı derecede tatlı bir detay olmuş. Ben bu bölümü, yani bu sahneyi çok sevdim. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin neler, yorumlara yazmayı unutma diyerekten 5. dakikaya hemen geçelim. Bu noktada Vox'un sinirlenmesinin temel sebebi başlıkta cehennemin en sıcak noktası yazmakta. Ve açıklama kısmında ise Charlie yeniden inşa ettiği Kurtuluş Sarayı'nı en iyi şekilde hükmediyor yazıyor. Yani burada aslında Charlie'yi gömmüyor, normalde övüyor ve Vox bundan dolayı da sinirleniyor. Çünkü onların maksadı bu Charlie'nin imajını zedelemek ve onun bu imajını kullanarak kendi güçlerini daha da güçlendirmek. Tabii ki de bu noktada Vox bu yüzden de sinirlenmekte. 7. dakikaya geldiğimizde ise sürekli fragmanlarda gördüğümüz Baxter detayı var. Şimdi dostlar, Baxter'ın nasıl bir mahlukat olduğunu anlayabilmeniz için şöyle bir ayrıntı bilmeniz lazım. Baxter aslında Leviathan adı verilen bir varlıktan türetilmiş bir canlı. Leviathan ne demek olduğunu bilmek istersen, yani öğrenmek istersen bu videoya gidebilirsin. Çünkü Leviathanlar Tanrı'nın yaratmış olduğu en tehlikeli, en habis varlıklar ve kendileri aslında onlar tam olarak cennette bile değil, onlar tamamıyla Araf adı verilen farklı bir yerde. Çünkü o kadar kötüler ki bırak dünya veya cennetin yapısını bozmayı, cehennemin bile yapısını bozabildikleri için Leviathanlar Tanrı tarafından Araf'a hapsedilmiş, unutulmuş varlıklardır. Bu yüzden bu videoyu izlemeni şiddetle tavsiye ederim ve diyerekten bu yeni karakterimiz Baxter'ın yeni Sir Pentius olabileceğine dair rivayetler var, ancak bir arka plandaki diğer ayrıntılar ise aslında Baxter'ın bizim Sir Pentius gibi Vox'un ajanı olabileceğine dair bir rivayet ortaya atılmış, ancak şu an için bu kesin bir bilgi değil. 11. dakikada ise yeni kızın ani yükselişi ve sonrasındaki düşüşünü görmekteyiz. Yani burada aslında V'ler bir canlıyı, bir karakteri ya da bir kadını fark etmiyor, şöhretle veya onu televizyonlardaki podyumlarda sergileyerek anlık olarak çabuk yükseltiyorlar ve akabinde bir peçete misali onları kenara atıyorlar. Özellikle bu sahneye baktığımızda bu karakteri artı 18 yerlerde kullandıklarını ve Instagram'daki özel defilelerde kullandıklarını, yani aslında V'leri güçlü kılan şeyi gösteriyor. Birincisi, V'leri güçlü kılan şeylerden en önemlisi artı 18 videolardır. Bunun nedeni aslında şöhretten geçiyor. Yine aynı şekilde bu noktada Velvet'in yürütmüş olduğu modayı görüyoruz. Yani aslında moda artı 18 artı şöhret getirisi ve özellikle insanların ilgi odağı olma yolunda ilerleyişi ve Vox'un, ekranın, yani insanlara bunu gösterebilmesi V'leri güçlü kılan ana etkenlerden bir tanesidir.
Yani bu noktada V'leri güçlü kılan şey bildiğiniz artı 18 videolar, moda, şöhret ve beğenilme arzusu. Tamamıyla bu üçlünün altyapısı bunlardan oluşmakta. Şöyle bir ayrıntı da vereyim. Vox'un güçlü olabilmesi için aslında Valentino ve Velvet'e ihtiyacı var. Çünkü neden? Ekranda bir şey göstermek zorundasın. Bunlardan bir tanesi Instagram olabilir, işte artı 18 videolar olabilir, kadının müstehcen fotoğrafları olabilir veyahut da modaya dair herhangi bir kıyafetin, herhangi bir ilginin veya aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyin gösterilmesi gerekir. Yani Vox'u Vox yapan Velvet ve Valentino'dur. Bu noktada bu ayrıntıyı vererekten videoya devam edelim. Tabii Vox'lar kızı bir kenara atmak için planlar yapar, çünkü neden? Artık kızın herhangi bir ilgisi kalmamıştır. Bütün deliklerine girilmiştir, bütün her şey videoları yayınlanmıştır, bütün olabilecek kıyafetleri giyip pazarlanılmıştır ve akabinde sözleşmesini bitirmişlerdir. Ve İngilizce olarak sözleşmede şunu yazmakta: eğer bunu imzalayan kişi tamamıyla ruhunu bireysel olarak vermek zorundadır ve alttaki hükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Yani kıza tek şöhretin devam edebilmesi için bir sözleşme yapılmakta. Yani onu tıpkı Angel Dust gibi kullanabilmek için sömürmekteler. İşin özeti bu. 13. dakikaya geldiğimizde ise biricik benim favori karakterim Nifty'yi herkes sevmekte. Neden? Çünkü Adem'i öldürmüştür. Haliyle de popüler bir hale gelmiştir. Bu arada ben Nifty ile Baxter'ı shiplemekteyim. Büyük ihtimalle ileride aralarında bir ilişki olabilir. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yorumlara yazmayı unutma. Sence Nifty'den ve Baxter'dan olur mu? Ve akabinde 17. dakikaya geliyoruz ve özellikle Lucifer'in Lilith'i çok fazla özlediği, Charlie'nin ise annesine hiç olmadığı kadar ihtiyacı olduğunu öğreniyoruz. Ancak annesi nerede? Cennette sürtmekte. Şu an için kendisinin ne yaptığını bile bilmiyoruz. Neden? Çünkü kızının telefonlarına bakmaya tenezzül bile etmiyor. Nalet pislik karı. Tabi 22. dakikalara geldiğimizde Vox'un asıl gücünün ve asıl planını ortaya koymakta. Bu noktada şunu söyleyebilirim: Vox'un geçmişine dair ufak da olsa bir bilgi edinmiş oluyoruz. Yine eskiden televizyon adı altında, fakat bir tarikat veya bir yapılanma adı altında çok güçlü olduğunu söylüyor ve dünyada kendisinin bir tanrı düzeyinde olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle bir size soru yöneltmek istiyorum. Gerçek anlamda anlayamadığım için. Acaba Vox'un dünyadaki tam olarak gücünü neyden aldığını anlayamamış durumdayım. Sizce Vox'u güçlü kılan şey neydi ve dünyadaki o tarikatın ismi neydi? Yorumlara yazarsanız harikulade olur. Eğer gelecekte öğrenirsem de bununla alakalı video yapabilirim. 24. dakikaya geldiğimizde kanal 666'da şunları söylemekte. Aslında prompt kısımlarını okuduğumuzda şunlar söylüyor. Tabi bazı müstehcen şeyler var, onları söylemiyorum ama herkesin başında V'lerin olması gerektiğini ve asıl sorumlulukları onların alması gerektiğine dair bir hızlı bir altyazı yazmakta. Ve hemen akabinde 25. dakikada yine altyazılarda şunlar yazmakta. Normalde bu kısma bunu prompter yazması gereken kişi yazıyor arkadaşlar. Buraya prompter konuşması yazmak zorundayım ama bana 20 dolarlık ücretimi vermedikleri için şu an bunu yazmıyorum diyor. Yani aslında V'lerin ona parasını ödemediğini söylüyor. Fakat yine de çok güçlü V'lere bakın diyor. Hemen sahnenin bir sonrakisinde ne yapıyor? V'ler böyle bir aşevi gibi bir şey yapmışlar fakir fukaraya ve yıkılan otelin enkazında kalan ailelerini kaybetmiş yaratıklara yemek dağıtırken görüyoruz. Sanki onlara iyilik yapıyorlarmış gibi. Halbuki arka planda prompter'ın parasını bile ödememiş yani Vox. Bu da bence trajikomik ve güzel bir ayrıntı olmuş. Ve gelelim her şeyin tamamlandığı sahneye, 25. dakikaya. Bu noktada Emily gelir ve özellikle Sir Panches'ın cennette olduğunu söyler ve hiçbir şey için merak etmediğini, fakat cennetin kapıları kapattığını, büyük bir savaşın yaklaşabileceğine dair bir ibare vermekte. Tabi bu esnada Charlie donmuş vaziyette onu izler. Ancak şöyle bir şey var, ikinci bölümü izleyenler anlayacaktır ki kalkanın indirildiği esnada Charlie bir odada aslında depresyona girmek üzereyken Evelyn'in gelmesi ikinci bölümün aslında tam olarak o anla senkron olduğunun bir ispatıdır. Yani ne demek bu? Bizler Charlie ve Veggy'nin son sahnedeki konuşmasını izlerken aslında ikinci bölümde Sarah ve diğerleri cennete bir kalkan inşa etmekteler. Yani bunlardan hepsinden habersizler ve bu zamanlar senkron halinde. Ve böylelikle bütün bir bölümün incelemeleri ve ayrıntıları bu şekildedir dostlar. Merak etmeyin, çok daha fazla videolar gelecek. Çünkü Hazmonotel evreni çok geniş bir evren ve ben de sizlere her zaman olduğu gibi tonlarca video yapacağım. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için Discord sunucuma gelebilirsin.
Daha fazla video için beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.